Erik Fromm'un çok güzel bir sözü vardır. Yaşanmamış bir yaşam, bütün kötülüklerin temelidir diye. Ben yaşanmamış yaşamı istemiyorum. Ben bütün sevdiklerimi, ailemi ve dostlarımı yaşamak istiyorum. Ben hayatımın yarısını, bak çok büyük bir rakamdan bahsediyorum sana. Hayatımın yarısını ve o büyük rakamı bir tık daha üste getiriyorum. Hayatımın en güzel yıllarını o kibrit kutusunun içinde geçirdim. Çünkü ben Kubrick'in Otomatik Portakal filmini yaşadım. Ben okuluma gittiğimde sevdiğim kadını yaşayamadım. Yaşadığım hayata bir türlü adapte olamadım. Artık arkama bakmadan dibine kadar yaşamak istiyorum bu hayatı. 4 Kasım Sabri'nin doğum günüydü. 17. doğum gününde tutuklanıp Bayrampaşa Çocuk Cezaevine nakledilmişti. Demir kapıdan içeri girdiğinde bundan sonraki 13 doğum gününü daha burada geçireceğinden habersizdi. Suça ilk adımımı kendimi savunmak için birisini yaraladığımda atmıştım. Neticesinde karakola düşmüştüm ve oradaki insanlarla bir şekilde arkadaşlık bağı oluşturmuştum. Sonrası zaten kıyamet. Ne evime gidiyordum, ne ailemin yüzünü görüyordum. Bütün sosyal ortamım değişmişti. Ve en önemlisi hayatıma şiddetle alkol girmişti artık. Sonrasında işte 4-5 ay sonra Bayrampaşa Islah Evi'nde uyandığımı fark ettim. Ya çok acı çekiyordum yani arkama baktığımda oğlum bu suçları sen mi işledin demiştim kendime ama artık yapacak bir şey yoktu, o benim hikayem de bir şekilde. Her kimsenin namusuna göz dikmedim, kimseyi öldürmedim haşa ama şiddetle iç içeydim yani. Mesela annem beni 7 yaşındayken şeyle korkuturdu işte. Dışarı çıkacaktım akşam. Çıkma oğlum işte bak bu saatte suçlu insanlar var, cezaevinden çıkmış insanlar var falan. Ben de her defasında korkar eve geri giderdim. Şimdi düşünüyorum da hani o korktuğum insanlara dönüşmeye başlamıştım. Bazen böyle çok popüler gördüğümüz işte filmler, diziler, kitaplar hayatımıza bir şekilde yön verebiliyor. Mesela son zamanlarımda hapishane hayatımın Çukur diye bir dizi çıkmıştı. Bütün arkadaşlarım herkes onu izlerdi mesela. Ama herkes. Ben mesela sorgulardım yani biz dışarı çıkacağız. Yani bu dizi neden gerekti ki bize bu kadar? Çünkü hep bir şiddet var içinde. Hep bir yönelme var. Bazen ben de izliyorum böyle hani bir tuhaf oluyordum. Hani özeniyorsun ister istemez. Mesela benim çocukluğumda Kurtlar Vadisi vardı. Benim birçok arkadaşım o dizi yüzünden içeri girmişti. Ya bazen böyle hani sistemsel olayların da bize yön verdiğini düşünüyorum. Surprise, mother... Raquel Dink, Hrant Dink'in eşinin çok güzel bir sözü var. Yaşı kaç olursa olsun, 17 veya 27. Suçu ne olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebeği katile dönüştüren karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapamayız kardeşlerim diyor. Çocuk bir takım basit ihtiyaçları için çalmaya başlıyor. Bu basit ihtiyaçlar için yani bu bir top da olabiliyor, bu bir oyuncak helikopter de olabiliyor. Bununla başlayan bu çalma eylemi daha sonra yiyecek çalma, evlere hırsızlığa girme, gasp gibi davranışlara dönüşebiliyor maalesef ergenlik yaşlarına doğru. Ve çocuk tam bir suç makinesine dönüşebiliyor. Bunun başlangıcı nereden? Bunun başlangıcı çok küçük yaşlarda aslında ailenin ona veremediği imkanlardan. Bu imkansızlıklar halka halka büyüyüp ergenlik döneminde onu suça itilmiş bir çocuk olarak karşımıza çıkartıyor. Bu sefer bizim onu tekrar toparlayıp topluma kazanmamız çok zor hale geliyor. Yani suça sürüklenmenin en önemli faktörü
talihsiz sosyoekonomik düzeydir. O talihsizliğin getirdiği eğitim imkanlarının kısıtlılığı, sağlık imkanlarının kısıtlılığı ve benzeri pek çok haktan mahrum büyümekle ilgilidir. İçeride zaman bir yandan işlemeye devam ederken bir yandan da kesintiye uğruyor, dışarıdaki yaşam hayali bir imgeye dönüşüyor. Keder ve özlem insanı sarıp sarmalıyor. Ben sınırlamamıştım hiçbir zaman kendimi. Hani bu kişi benim idolüm dememiştim. Herkesten bir şeyler almalıydım bir şekilde. İşte Seyit'ten satranç oynamayı öğrendim. Mehmet amcamdan kitap okumayı öğrendim ki bana çok iyi geldi. Farklı farklı kitaplar önerdi psikolojime yönelik. Abdullah abim sporu öğretti her haliyle. Yılmaz'dan dengeyi öğrendim. Yani herkesten bir şeyler almaya çalıştım. Yani hiç kendi bir şey bilmeyen dediğimiz insanlar var ya, onlardan bile bir şeyler öğrendim. Çünkü herkesin bir hikayesi vardı. Kaç yaşına girdiğini sormuştum. Yani kaç senedir içeride olduğunu sormuştum. 17 yaşına girdiğini söyledi. O 17 yaşı duyduktan sonra benim için hani şey mantığı oldu artık. Ya 17 yaşında hepimiz o hatayı yapabiliriz ya da herhangi bir hatayı yapabiliriz. Hepimiz çok kötü ortamlara düşebiliriz. Ona hatta şey demiştim bir gün, yani keşke senin annen ben olsaydım diye. Çünkü hep öyle düşündüm. Yani ailesi daha farklı bir aile olsaydı, daha farklı bir ortamda büyümüş olsaydı her şey onun için bence farklı olabilirdi. O yüzden de bir ön yargı geliştirmedim. Hani ondan bana zarar gelebileceğini hiç düşünmedim. Nitekim öyle oldu. Çok güzel de bir arkadaşlığımız oldu. Halen daha da yani çok iyi arkadaşızdır. Sabri ile Silivri Açık Cezaevinde tanıştık. O dönem ben yeni gelmiştim zaten. Kendisi koğuşumuzdaki birkaç öğrenci arkadaşın yanına sık sık gelip gidiyordu. Okula kayıt sürecim döneminde de bana birçok yardım oldu kendisinin. Hem güzergah hakkında hem de hani oradaki işleyiş hakkında birçok bilgi edindim. Zaten kendisi hani dışarıdan da pozitif enerjisiyle, cana yakınlığıyla, hani güler yüzüyle karşısındaki insanı kendisine çeken biriydi. Hani kendisini çok çabuk sevdiren biri. Hani konuştukça, muhabbet ettikçe, hani yaşanmışlıklarını öğrendikçe onun kendisini ne kadar iyi geliştirebildiğini, hani daha da ileriye gidebileceğini hatta bunun farkına varabiliyordu karşısındaki. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Elin adamı, ne anlar senden. Çıkarsın bir dağ başına, bir ağaç bulursun. Terlersin, pullarsın, gelin eğlersin. Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün, köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gider elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Sabri ile unutamadığım şöyle bir anım var. Kendisiyle satranç oynarken sürekli aynı açılışı yapıp sürekli aynı hamleyle başlıyordum. Kendisi hiç sıkılmadan defalarca beni aynı şekilde yendi. Ben ama hani her defasında sanki sonuç değişecekmiş gibi sürekli aynı açılış, aynı hamle. Sonrasında kendisi zaten bundan bir süre sonra sıkıldığında neden sürekli aynı hamle yaptığımı sordu. Şöyle düşünmemi istedi daha doğrusu. Satrancı hani hayat gibi düşünmemi istedi. Okula giderken dedi sürekli tek bir yoldan gitmeyi istedi. Minibüse gideriz, arabayla gideriz, trenle gideriz. Satranç da tıpkı hayat gibi dedi. Hedefimize giderken dedi bir yolda yüzümüze kapanırsa kapı dedi. Farklı yollardan, farklı şekillerde hedefe ulaşabileceğimizi söylemişti. O günden sonra zaten satrancın sadece bir oyun olarak değil de hani hayata olan bakış açımı değiştirdiğini fark ettim. Bana katmış olduğu en büyük değerlerden biri zaten. Bir de şunu söyleyeyim, pandemide biz şunu yaşadık. Evimizden çıkamadan 1,5 yıla yakın bir süre hep evde
oturmak durumunda kaldık ve insanlar bunun karşısında panik atak geliştirdiler. Panik bozukluk geliştirdiler. İnsanlar bunun karşısında fobiler geliştirdiler. Depresyona girdiler ve ne kadar kötü bir şey olduğunu, yani özgürlükten men edilmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu adeta ruh sağlığını yitirircesine bunu yaşadılar. Hepimiz yaşadık. Dolayısıyla izolasyon, yalıtım, dışarı tutma, o kimseleri, suçlu kişileri kendi gruplarının içine doğru itme, aslında kelimenin tam anlamıyla yani ceza dediğimiz şey orada içerinin yaşam koşullarından çok bence içeride olmak. İçeride olmak kavramı yeterince çok zor, ağır. Bir de bunun üstüne eklenen yok hiyerarşiler, yok efendim suçun çeşidi, yok efendim yaş, yok efendim dini ritüeller, bir sürü şey eklendiğinde o izolasyon daha da ağırlaşmış bir hale geliyor. En azından insani şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve pet şişeyle spor yaptığını söylerdi. Ve onu bile devamlı alıyorlarmış. Yani aramaya girdiği zaman o pet şişeye bile el konuluyormuş. Bilmiyorum, insanlar hani evet suç işlemiş olabilirler ama orada zaten cezasını çekiyor bir şekilde. Zaten izole bir şekilde. Yani birbirlerine zarar vermedikleri sürece onları hayata birazcık daha adapte olabilmeleri için fırsat tanınması gerekiyor bence. Sabri çok ince düşünen biriydi. Sohbetlerimiz arasında hatta şunu öğrenirken hayranlıkla karşılamıştım. Kendisi belli bir süre saz eğitimi almış ama kendini çok geliştirememişti. Sırf koğuşundaki diğer mahkum arkadaşları rahatsız olmasın diye o dönem kurumdaki psikolog ve kurum müdürüyle görüşüp kendini bilerek hücreye attırmış ve 53 gün boyunca orada saz konusunda kendini geliştirmişti. Hapishanede zaman su gibi aksın ister insan. Ki sayılı gün çabuk geçsin ve özgürlük hayali gerçeğe dönüşsün. Fakat dışarıda bunun tam tersi bir şekilde zaman yavaş aksın diye fısıldar içimizdeki ses. Mesela içeride iki şekilde yaşamını idame ettirebilirsin, sürdürebilirsin. Bir işçi koğuşları var, çalışanlar. Bir de normal koğuşlar var. Ben işçi koğuşunda da çalıştım, normal koğuşlara da geçtim. Çünkü bu dönüşümdü. Mesela işçi koğuşlarında çalışma olayı şöyle. Yani 12 saat çalışıyorsun. Daha da fazla çalışıyorsun ve emeğinin çok çok altını alıyorsun. Sonra ben bir süre sonra dedim ki oğlum hani ne gerek var? Zaten dışarı çıkacaksın, emeğinin hakkını da almıyorsun. Bir şekilde sen hani git normal koğuşlara, kendini geliştir. Dışarıdaki hayata kendini adapte et. Sonrasında mantıklı geldi. Öyle yapmaya başladım. Çünkü abi içeride öyle bir şey yok yani. Düşünsene. Mesela anayasada Angara'ya yasaktır diyor. Kişi, alttaki maddede şey diyor mesela. Kişi hükümlü veya tutukluysa zorla çalışılma sayılmaz. Neden abi? O insan değil mi mesela? Değil mi? Yani burada bir çelişki var, bir paradoks var yani. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkarttılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben, bahtiyarım. Ailem beni çok özlemişti. 10 yıl falan olmuştu. 10 yıl kapalı yattım. Açığa çıktığım zaman işte babam, yengemler, amcamlar beni çok özlemişler. İşte havalimanından aldılar beni işte. İzne çıktım. Eve getirdiler. 5-10 dakika herkes bana bakıyor. Mangal yaptılar falan. Sohbet ediyoruz. Abi 5 dakika sohbet ettik. Herkes telefona döndü. Herkes ya. Yani bütün özleyenler. Babam dahi.
Düşün, babam telefondan anlamaz, Facebook'tan bir şeyler araştırıyor o esnada. Abi ben böyle mal gibi ortada kaldım. Bende telefon yok, telefonla ilgili olayım yok benim. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Hani tuhaf oldum bir anda böyle. Dedim ne yapıyor bunlar falan. Hani yadırgadım. Sonradan baktım ki dedim olay bu galiba artık. Çünkü bütün dünyaları o olmuştu. Benim okulumun ilk gününde ben ilk Sabri ile karşılaştım aslında. Ona sınıfın yerini falan sormuştum. Ertesi gün kantinde oturuyordum. Yanıma geldi. İşte ben tek başımayım, böyle bir şeyler falan çiziyorum. Sonra sohbet etmeye başladık. İşte aynı sınıftaydık zaten. Sonra bana sohbetin belli bir kısmında şey dedi, ben mahkum öğrenciyim dedi. Ben de ilk başta mahkum öğrencinin ne olduğunu bilmediğim için dedim hani imza falan mı atıyorsun? Benim de arkadaşım vardı. Hani hafta sonlarına gidiyor imza atıyor gibi bir şey düşünmüştüm. Hayır dedi, ben akşamları Silivri'ye gidiyorum. Çok enteresan gelmişti zaten bana. Sonra işte durumu anlattı. İşte derslerden önce bizi salıyorlar. Sonra derse giriyoruz. Dersten sonra tekrar gitmemiz lazım falan. Öyle tanıştık. Sabri'yi birçok arkadaşımla tanıştırdım. O izindeyken işte gezdik. Ve hani hiçbir arkadaşım da ondan rahatsızlık duymadı. Hepsi de onu çok sevdiler. Hiçbir zaman hani korkutucu bir insan olmadı aslında bizim için. Çünkü onu tanıyan herkes hani onun evet içeri düşmüş olabilirdi belki ama kendisini orada geliştirmeye çalıştığını, gerçekten de hani kötü bir insan olmadığını herkes anlamıştı. İçeride bir şekilde kendimi geliştirdiğimi düşünüyordum. Her konuda geliştirmeye çalışıyordum. Artık dışarı çıkmıştım, özgürdüm. Hani ne yapacağımı biliyordum, ne yapmayacağımı da biliyordum. O gün ilk minibüse bindiğimde bir anlık dalgınlığımla elim böyle kapıya sıkıştı. Bir anda seslenemedim ben. Hani kaptan açar mısın diye. Öyle takılı kaldım. Şok oldum. Kaç kişi var, kaç kişi yok hiç farkında değilim. Ama seslenemedim bir anda. Ağzımdan çıkamadı o ses. Sonra kapı açıldı. Durağa geldik. Ben indim. Ama niye indiğimi de bilmiyorum. O gün çok kötü hissettim kendimi. Ya şöyle ifade edeyim. Hani anlatmıştım ya, içeri girmiştim. Her konuda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Düşünsene bir yere varmak istiyorsun. Mesela özgürlük değil mi varmak istediğin yer? Özgürlüğe varmak istiyorsun mesela. Onun için her şeyi yapıyorsun. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, kitap okuyorsun, satranç oynuyorsun. Kendini geliştiriyorsun bir şekilde. Ama koşar adım gidiyorsun oraya. Kanter içindesin. Oraya ulaşmışsın. Senin oraya ait olmadığını hissediyorsun bir anda. Böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sabri kuzeni aracıyla tanıştık. Kuzeni tavsiye etmiş. O da spor salonu arıyor. Geldi salona başladık. İşte antrenman falan yapıyor. Sessizce gidip geliyordu. Bir süreden sonra konuşma ihtiyacı duydum Sabri'yle. Muhabbet ediyoruz yani balkona çıktık kahve falan içiyoruz. Sabri'nin cezaevinde yıllarca kaldığını ama cezaevinde 2 tane üniversite okuduğunu, ayrıyeten de satranç turnuvaları falan yaptığını. Adam o kadar aktif ki yani bir süreden sonra benim de ilgimi çekti açıkçası yani. Spor salonu tercih olarak kuzenim etkilemişti. Abi, Mehmet abi diye birisi var. Çok iyi bir insan, onun salonuna git. Ben de o salona gitmeye başladım. Sonra ilerleyen süreçte Mehmet abiyle bir dostluğumuz oldu. Sonra bir gün Sabri ile yine sohbet ediyoruz. İş işte sağa sola gidiyor, iş başvurusu yapıyor ama giremiyor bir şekilde. İşte işlere gidiyorum. Yani iş bakmaya gidiyorum. Bir türlü iş bulamıyorum. Her defasında geliyorum Mehmet abiye anlatıyorum. Benimle beraber kederleniyor. Yani saçma sapan yerlere gidiyor. Yani çocuğun hakkını vermiyorlar bence. Benim kanaatim bu. Bir süreden sonra benim de yanımda kimse olmadığı için Sabri'ye ben teklif sundum. Konuştuğumuzda bazen sistemsel böyle isyanlarım oluyordu. Çünkü yani neden almıyorlardı beni? Hani yapabilir misin? Zorluğunu söyledim ben bu işin. Yani 14 yıl, 15 yıl cezaevinde kalmış adam ama yani bizim sürede salonda da 14 saat, 15 saat geçiriyorsun yani. Belki kabul etmeyebilir diye düşündüm. 2 tane üniversite okumuş adam. Ben kendimi geliştirmiştim, bir şeyler yapıyordum. Yani kol gücüyle çalışabileceğim bir yere giremiyordum. Üniversite mezunuydum. Düşünsene karnımı doyuracak bir iş edinemiyordum. O kadar kötü bir durumdaydım ya. Sabri kabul etti. Başladı. Yani hani zaten adamda çok farklı bir enerji var. Bu enerjiyi bize yansıttı. Genelde koğuşlar kalabalıktır ama her mahkum yalnızdır.
O yalnızlık duygusu sadece dışarıdan gelen mektupları okuduğunda onu terk eder. Yaptıklarımızı söyleyeyim. Yani salonda kütüphane oluşturduk. Yani bir süreden sonra da artık satrança döndü bu. Şimdi WhatsApp grubumuz var. Mesela kütüphane diyorum, tiyatro. Yani tiyatroya gidiyoruz hep beraber. Yani hayatımız aktifleşti. Yani bir süreden sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz yani. Hep bir yenilik var zaten. Adam hayatı yaşamayı seviyor. Bize de o sevinci verdi yani. Şimdi rehabilite ederken biz kişiyi hapishane koşulları içinde rehabilite ediyoruz ve sosyal hayat ondan ne bekleyecek? Bunun üzerine kafa yormuyoruz. Sosyal hayat ondan çalışmasını bekleyecek, beceri bekleyecek, para kazanabilmesi için iş sahibi olmasını, aile sahibi olmasını, çocuk sahibi olmasını bekleyecek. Sosyal hayatın bir dolu beklentisi var. Her şey bir sorumluluk. Elektrik faturasını yatırmaktan tutun da işte komşusuna selam vermeye kadar bir sorumluluk. Şimdi uzun yıllar bununla yüzleşmeyen bir kimse, içerideki bambaşka hiyerarşik sistemlerin içinde yaşamak zorunda kalan bir mahkum, çıktığı anda bir çocuğu kucağına alsa acaba suç mu? Tacizle mi suçlanır? Yoksa bu bir çocuk sevgisi göstergesi mi? Komşusuna selam verse ve komşusu biraz yan gözle baksa, sen içeriden çıkan adamsın. Bakışıyla mı bakıyor ona? Yoksa ona hiç selam vermemeli mi? Vermeli mi, vermemeli mi? İşe başvurduğunda sabıka kaydının olması o işe alınması için bir engel mi, değil mi? Ki her iş başvurusunda adli sicil kaydı istenir. Dolayısıyla bir damgalama davranışının içinde kalıyor kişi. Yani damgalanıyor ve bu damgalanmadan nasıl kurtulacak? Bununla da baş edemeyince çoğu tahliye olan, cezasını çekip de tahliye olan mahkum hızla yeni bir suç işleyip bu hemen 4'te 3 oranlarda falan geri dönüyorlar hapse. Ki yaşayabildikleri, nefes alabildikleri yer orası olduğu için. Yani bilerek, isteyerek o suçu üretiyor ki hapse döneyim. Çünkü bu tarafta gerçekten ne yapabileceğini bilmiyor. Bu tarafta bırakın onu, hani bir mahkumu, hiçbir bedensel engeli olmayan, ruhsal engeli olmayan çoğu insanda ne yapacağını bilmiyor. Mesela şey diyorlar, içerideki insanlar işte yiyip içiyorlar. İşte biz bakıyoruz, bizim vergilerimizde yiyor içiyor bunlar. Öyle bir şey yok abi ya. Ben 19 bin lira ödedim. Bak yattığım, yediğimin parasını 19 bin lira ödedim. Ve ben ödemediğim süre içinde bak 10 bin lira yemek parası 9 bin lirada mı? Pardon 5 bin lirada mı? Ya 15 bin yemek parası 4 bin lirada gecikme faizi. Benim param yok. Ben çalışamıyorum. Bana iş vermiyorsun. Ama bana bu parayı ödeyeceksin diyorsun. Ben ödeyemiyorum diyorum. Gecikme faizim var. Onu da ödeyeceksin diyorsun. Abi ben nasıl tutunacağım bu hayata? Beni işlere almıyorsun. TÜİK açıklama yapmış. Demiş ki gidenlerin %70'i geri dönüyor. Tamam doğru geri dönüyor. Nasıl geri dönüyor? Benim halim ortada. Beni hiçbir işe almadınız. Beni bir şekilde hayata adapte etmediniz. 19 bin lirayı benden bir şekilde aldınız. Ben babamdan borç aldım. Yani babam gitti amcamdan borç aldı. Gittik bir yerden borç aldık. Şu an onları ödemeye çalışıyoruz. Mesela bunlar gerçekten araştırılması veya tartışılması gereken konular. Yani içeride kimse bizi beslemedi. Ben kendi paramla yattım içeride. İçeride mutlu olduğun anlarda bile yüzünde zoraki, sahte bir tebessüm oluşur. Yani yüzündeki tebessüm bile özgür değildir. Ancak dışarıda özgürlüğünü ilan eden gerçek bir gülüşle hayatı selamlayabilirsin. Ben insanlara bir şey kattığım bilinci beni özgün olarak çok yukarı çıkarmıştı. Ve fark ettim ki o insanlar da bana bir şey katmaya başladı bu sefer. Mesela birisine hareketi gösterirken veya orada oturup kitaplar hakkında sohbet ettiğimizde bazen düşünüyorum hani bu insanlar hani benim hükümlü olduklarımı bilseler acaba benimle arkadaşlık yaparlar mıydı? Dedim ki oğlum bu soruyu niye soruyorsun kendine? Git herkese ne olduğunu anlat. Çünkü bu senin hikayen. Yani sen iyi ile kötünün bir ortasısın. Islah oldun mu diye soracaksın.
arkamı dönüp baktığımda o çocuğa seslenmek istiyorum. Yapma diye. Ama yapamam. Çünkü o çocuk çoktan yok olup gitti. Sabri gitti artık. Yeni bir Sabri var. 32 yaşındayım. Neler istediğimi biliyorum. Neler yapmak istediğimi biliyorum. Emin ol çok büyük ideallerim yok yani. Bu hayatın içinde savrulup gideyim abi.